Bir kütük içinde sahibini bulan borç. Geçmiş zamanın birinde çevresi tarafından sevilen, sayılan, ahlaklı, dürüst bir tüccar vardı. Bu adam sözünün eri, kimseye aldatmayan, söz verdiği zaman mutlaka onu yerine getiren, borcuna son derece sadık birisiydi. Bu sebeple de onunla iş yapan kimseler asla bir tereddüt içine girmiyorlardı. Bu tüccara bir gün çok acil nakit lazım olmuştu. Komşu memleketten mal sipariş etmişti ve o malları alması için para bulması gerekiyordu. Kendisine lazım olacak parayı verebilecek bir esnaf arkadaşı vardı. Meseleyi ona açtı. Arkadaşı borç vermekte hiç tereddüt etmedi. Çünkü onu çok iyi tanıyordu. Daha önce de aralarında borç alışverişi olmuştu ve herhangi bir problem yaşanmamıştı. Arkadaşı ona parayı verirken şöyle dedi: "Yanlış anlama. Birbirimize güveniriz, sen de biliyorsun. Ama yine de borçlarda bir şahit göstermek adettendir. İstersen aramızda bir şahit tutalım." "Şahit olarak Allah yeter. Başka şahide gerek var mı?" "Peki o zaman bana bir kefil gösterebilir misin? Dünyanın bin bir türlü hali var." "Sen merak etme. Kefil olarak Allah yeter. Başka kefil aramaya gerek yok." Adam arkadaşına hak vermişti. Doğru ya, Allah'tan daha iyi şahit ve kefil elbette olamazdı. Zaten arkadaşına da güveniyordu. Aralarında paranın ne zaman ödeneceği konusunda konuştular ve ayrıldılar. Adam yolculuk için hazırlıklarını tamamlamıştı. Onların memleketinde ticari seyahatler gemiyle yapılıyordu. Gemiye bindi ve komşu memlekete vardı. Hemen mal aldığı şirkete gitti, arkadaşından almış olduğu borç parayla ödemesini yaptı. Bu sırada yanına getirmiş olduğu malları da sattı ve aldığı borçtan daha fazla para kazandı. Artık memleketine geri dönebilirdi. Ancak o da ne? Aksilik bu ya. Yaşadığı memlekete sefer yapan tek gemi vardı ve o da arıza yapmıştı. Bu nedenle deniz seferi belirsiz bir tarihe kadar iptal edilmişti. Aradan günler geçti ama gemideki arıza hala giderilmemişti. Şimdi ne yapacaktı? Arkadaşına ödeyeceği borcun günü de iyice yaklaşmıştı. Vaktinde ödeyeceğine dair söz de vermişti. Ne yapayım, ne edeyim derken sahil kenarında yürürken gözüne bir kütük ilişmişti. O anda aklına şu gelmişti: "Ben bu kütüğün içini oyayım ve borcumu içine koyup üstünü kapatayım. Bir de arkadaşıma durumumu anlatan bir mektup yazayım. Daha sonra ise kütüğü denize bırakayım. Aramızda şahit ve kefil olarak Allah'ı bırakmıştım. İnşallah Rabbim bu kütüğü arkadaşıma ulaştırır." Adam düşündüklerini yerine getirdi. Kütüğü denize bıraktı ve yana yakıla Allah'a şöyle yalvardı: "Rabbim, sen de biliyorsun ki arkadaşımdan borç aldım. Arkadaşım benden şahit ve kefil istedi. Ben de şahit ve kefil olarak Allah yeter dedim. Ancak geminin arıza yapması sebebiyle borcumu zamanında ödeyemeyeceğim. Sen benim kefilim olduğun için borcumu sana ödüyorum. Ne olursun ya Rabbi, sen de bu parayı arkadaşıma ulaştır." Denize bırakılan kütük deniz üzerinde yala yalpa yol aldı ve gözden kaybolup gitti. Bu sırada borcu veren adam da her gün limana geliyor ve arkadaşının gelip gelmeyeceğini soruyordu. Sözleştikleri gün gelmişti. Adam hemen limana geldi. Borç verdiği arkadaşı bugün mutlaka gelmeliydi. Çünkü öyle sözleşmişlerdi. Ancak bütün araştırmalarına rağmen adamı bulamadı. Hayret ve şaşkınlık içindeydi. Acaba ne olmuştu? Arkadaşının başına bir şey mi gelmişti? O ne yapar ne eder sözünü mutlaka yerine getirirdi. Bu duygu ve düşüncelerle sahil kenarında yürürken ayağına bir şey takıldı. Yere eğilip baktı. Yerde bir kütük vardı. Üzerinde hafif açılmıştı. Merak edip kütüğü aldı ve içine baktı. Bir de ne görsün? İçinde bir miktar para ile bir de mektup vardı. Mektubu hemen açıp okudu ve mektubu yazan kişinin arkadaşı olduğunu anladı. Parayı da alıp cebine koydu ve Rabbine şükretti. Günler sonra gemi tamir edilmiş ve tüccar adam da memleketine dönmüştü. İlk iş olarak borç para aldığı arkadaşının yanına gitti. Göndermiş olduğu kütüğün arkadaşının eline geçtiğinden haberi yoktu. O borcu kadar parayı yanına alıp arkadaşına getirmişti. Arkadaşı başından geçenleri kendisine anlatınca
İkisinin de şükürleri ve Allah'a bağlılıkları bir kat daha artmıştı.